itopya.com YouTube kanalında Ayın sistemi videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaiser 16'yı toplayacağız. ASUS'tan Dual RTX 4060 model merkezde bulunuyor. Ona AMD'nin AM4 soketindeki güçlü işlemcilerinden Ryzen 7 5700X eşlik ediyor. İlk önce sistemi toplayalım, ardından detaylarına birlikte bakalım. Kaiser 16 toplandı. İlk çalıştırma için hazır. Hemen şuradan gücünü verelim ve ilk çalıştırmaya bakalım, bir sıkıntı var mı? Şu an baktığımda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Tüm her yere elektrik gidiyor gibi duruyor. O zaman özelliklerinden başlayalım. İlk önce ekran kartı. Burada ASUS'un Dual GeForce RTX 4060 OC V2 model ekran kartını görüyoruz. Bu ekran kartı burada OC versiyon olmasıyla birlikte 2535 MHz'lik bir frekansa arttırılmış durumda. Standart bir 4060'a göre, yani referans karta göre biraz daha yüksek bir frekans sunabiliyor. CUDA çekirdeği olarak da içerisinde 3072 adet CUDA çekirdeği barındırıyor ki özellikle CUDA çekirdeği üzerinden bir işlem yapacaksanız, kullandığınız program CUDA çekirdeği üzerinden bir işlem yapacaksa burada size ekstra bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında CUDA çekirdeği dışında burada Nvidia'nın teknolojileri de bizim için çok önemli. Birinci olarak burada DLSS özelliğine bakmamız gerekirse bu ekran kartıyla birlikte DLSS 3 ve 3.5 kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Frame Generation'da kullanabiliyorsunuz. Böylece yapay zekanın gücüyle birlikte daha fazla performans elde edebiliyorsunuz. Daha yüksek FPS değeri elde edebiliyorsunuz. Ayrıca desteklenen uygulamalarda ve oyunlarda RTX özelliğini kullanarak tıpkı oyundaki ışığın gerçek hayattaki bir kırılmasını ve yansımasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında rekabetçi tarafta refleks özelliğini, içerik üretme tarafında ise stüdyo ve broadcast'ı bu ekran kartında kullanabilirsiniz. İşin AI performansı kısmına, yani yapay zeka performansı kısmına geldiğimiz zamansa burada bizi 246 AI TOPS değeri karşılıyor. İçerisindeki bellek miktarına baktığımız zamansa 8 GB'lık bir bellek kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu bellekler GDDR6 yapısına sahip, 17 Gb'lik bir saat hızına sahipler, 128 bitlik bir veri yolunu kullanıyorlar. Bunun dışında PCI Express 4.0'da kullanabiliyor ekran kartımız. Güç anlamında ise burada görmüş olduğunuz gibi bir adet 8 pimlik bir güç girişi yeterli oluyor. 550 Watt'lık bir güç kaynağı da bu ekran kartı bulunduğu bir sistem için yeterli. Nvidia bu tarz bir bilgi bize vermiş durumda. Bunun dışında baktığımız zaman ASUS'un soğutma teknolojisi de tabii ki bu ekran kartında oldukça önemli. 2 adet fan bulunuyor üzerinde. Bu fanlar eksen teknolojisine sahip çift rulmanlı fanlar. Böylece hem sessiz hem de serin bir şekilde yüksek performanslı olarak çalışabiliyor. Son olarak arka tarafta bağlantılarımız kaldı. Buna da bakacak olursak eğer burada bizi bir adet HDMI 2.1, 3 adetse DisplayPort 1.4 bağlantı noktası karşılıyor. Bu ekran kartına eşlik eden işlemcimiz AMD'den Ryzen 7 5700X. Bu işlemci Zen 3 mimarisi üzerine yükseliyor. AM4 soketin güçlü işlemcilerinden bir tanesi. Günümüzde de fiyat performans anlamında iyi bir iş çıkarıyor diyebiliriz. 8 çekirdek 16 iş parçacığına sahip, böylece çoklu çekirdek gerektiren uygulamalarınızda da sizin için yeterli bir performansı verebiliyor. Burada baktığımız zaman turbo boost frekansı 4.6 GHz, ancak çarpan kilitleri açık. Bu noktada overclock yapabileceğinizi de belirtmek isterim. Ancak overclock yapacaksanız eğer hem anakart konusunda hem de soğutma konusunda daha iyi tercihler yapmanız gerekiyor. Biraz daha özelleştirme seçeneklerinden daha kuvvetli modelleri seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sisteminize garanti dışı kalacak hasarlar verebilirsiniz. Soğutma anlamında burada standart halde kullanacaksanız eğer Phazon'un 12 santimlik hava soğutucusuyla birlikte kullanabilirsiniz. Gelelim anakarta. Burada fiyat performans bir sistem olduğu için yine fiyat performans bir anakart tercih ettik. Asus Prime'dan A520MR model anakart bu sisteme ev sahipliği yapıyor. Üzerinde 2 adet RAM slotu mevcut. Burada 64 GB'a kadar olan DDR4 RAM'lerinizi
kullanabiliyorsunuz. Frekans anlamında da 5100 MHz'e kadar bir destek sunuyor. X16 slotuna baktığımız zaman bir adet PCI Express 3.0 X16 görüyoruz. Bunun dışında bir de PCI Express 3.0 X1 slotu mevcut. Bir adet M.2 slotu burada bulunuyor. PCI Express 3.0 X4, 4 adet de SATA 6 gigabit bağlantı noktası mevcut. Bunun dışındaki bağlantı noktaları şu anda ekrana yansıyor. Arka taraftaki bağlantı noktaları da yine ekrana yansıyor. RAM tarafında burada Lexar'dan Tor RAM'leri tercih ettik. 8x2 toplamda 16 GB'lık bir kapasiteye sahipsiniz. Bunun yanında CL16'da gecikme değeri mevcut. DDR4'teki standartlar bu diyebiliriz açıkçası. Siz daha fazlasını isterseniz kapasite anlamında veya frekans anlamında tabii ki özelleştirme seçeneklerine farklı modellerde sizi bekliyor olacak. Sistemin depolama görevini Kioxia'dan 500 GB'lık bir M.2 SSD üstleniyor. Burada 500 GB'lık kapasite sizin için yeterli olmazsa tabii ki özelleştirme seçeneklerinde 1 TB'lık modellerde sizi bekliyor olacak. Bu model 2100 MB okuma, 1700 MB yazma değerleri bulunuyor. Hem kapasite hem de hız anlamında farklı seçenekler, özelleştirme seçeneklerinde bulunuyor. Son olarak kasaya gelecek olursak Rampage'den Zuko model kasa hemen bu sisteme ev sahipliği yapıyor. Kasamızın ön tarafında rahat hava alabilen bir panel bulunuyor. Bu sayede içeriye rahat bir şekilde hava alabiliyor. Önde 3, arkada bir adet 120 mm'lik fanla birlikte geliyor. Bu sayede hava akışı da iyi bir seviyede diyebiliriz. Güzel bir aydınlatmaya, güzel bir RGB animasyona sahip. Bunun dışında kasa 360 mm radyatör desteğine de sahip. Eğer ki sıvı soğutma gibi bir özelleştirme yapacaksanız kasamızda buna uyumlu modeller özelleştirme seçeneklerinde bulunuyor olacak. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi bir adet de güç kaynağı mevcut. 600 Watt 80 Plus bronz sertifikasına sahip bir güç kaynağı sistemin içerisinde yer alıyor ve bu sisteme ev sahipliği yapıyor. Peki bu sistemi nereden satın alabilirsiniz? Birinci olarak açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak itopya.com internet sitesinden, ikinci olaraksa itopya.com'un mağazalarına gelerek bu sistemi satın alabilirsiniz. Her iki noktada da itopya.com sizin için bu sistemi montajlıyor, test ediyor ve ardından size teslim ediyor. Böylece sizin kafanızda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Bu tek bir ürün değildir, direkt bir ürün değildir. İçerisindeki birçok parçanın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir tavsiye sistemdir. Aslında her parça ayrı ayrı satılmaktadır. Biz sadece bu parçalarla uygun bir konfiyi size sunuyoruz ve bunu sizin için montajlıyoruz. Yani her bir ürünü ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekiyor. Zaten her ürünün garanti süreci de ayrı ayrı işlemektedir. Bu konuda da garanti konusunda da herhangi bir yardıma ihtiyacınızı duyarsanız itopya.com'un her mağazasında bulunan müşteri hizmetlerinden, çağrı merkezinden, WhatsApp hattından veya mail adresi üzerinden yardım alabilirsiniz. itopya.com'da kampanyalar ve fırsatlar bitmiyor. Bunlardan haberdar olmak için de bizi hem sosyal medya adreslerimizden hem de YouTube kanalımızdan takip edip bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.